8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Biz bugün varis konuşacağız. Yine. Evet. Şimdi tekrardan isterseniz önce tarif yapalım. Tabii. Varis nedir? Tabii. Neden oluşuru bir tekrar kısaca bir anlatın Tabii ki bize. anlatayım. Bilinen anlamda, halkın yani bildiği anlamda varis yani venöz yetmezlik bacaklarımızdaki dolaşım bozukluğu. Yani toplar damarlarımızın çalışmaması durumu. Normalde görevleri bacaktaki kanı kalbe taşımakken artık çalışamıyorlar. Yaş, hayat koşulları, uzun süre ayakta kalarak çalışmak, genetik faktörler, sigara bu gibi sebeplerden dolayı yapısı bozuluyor, genişliyor. İçindeki kapaklar birbirinden ayrılıyor ve kan aşağıda göllenmeye başlıyor. Venöz yetmezlik durumu budur. Şikayetler bundan sonra başlıyor. Bunun derecesine göre başlıyor. Ayaklarınızda yanma, kaşıntı, ayak bileklerinde şişlik, gece krampları, baldırda ağırlık hissi, dolgunluk hissi, yürürken ayaklarınızın ağır gelmesi, özellikle geceleri huzursuzluk, huzursuz bacak sendromunun sebeplerinden bir tanesi bu gibi şikayetlere sebep oluyor. Ve tabii ki ilerleyici bir hastalık. Olduğu yerde durmuyor. Eğer sizde venöz yetmezlik varsa hayatınız boyunca müdahale edilmezse ilerler. Hocam peki varisin belirtilerini yok etmek doğru bir iş midir? Tabii şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında burada tanıyı koyarken şimdi fizik muayene yani hastanın şikayetlerini dinliyoruz, görüyoruz. Ayağında ödem olabilir, görünen damarlar olabilir. Büyük damarlar ya da küçük damarlar, kılcal damarlar olabilir. Ve şikayeti ağrı, yanma, kaşıntı, çap artışı, gece krampları varsa evet hani venöz yetmezlik olabilir diyoruz. Tanısı radyolojik olarak konuyor. Yani Doppler ultrasonla renkli Doppler'le bu damar görülerek gerçekten yetmezlik var mı yok mu değerlendirildikten sonra tanı koyuluyor. Burada skorlama sistemleri var. Baktığımız, karar verdiğimiz. Eğer uygunsa müdahale aşamasına geldiyse ki zaten bu şikayetler varsa çoğu hastada artık müdahalelik demektir bu. Bir şey yapmak gerekiyor cerrahi olarak ya da bir müdahale etmek gerekiyor. Yani ilaçla ya da varis çorabıyla ya da herhangi bir başka bir şeyle geçmeyecek durumda oluyor. Orada bir işlemle cerrahi bir müdahale gerekiyor genelde. Ondan sonra bu şikayetler hafiflemiş oluyor. Genel olarak bu şikayetler varsa hemen her zaman müdahale edilir diyemeyiz ama hastaların tabii %90'ı artık müdahalelik hale geldiği için çünkü bacağınızın basıncı artıyor, kan aşağıda birikiyor, ondan sonra belirtiler çıkıyor. Ve artık o kan orada biriktikten sonra yani dolaşım bozulduktan sonra bir yetmezlik durumu olduktan sonra toplar damarlarda zaten müdahalelik hale gelmiş oluyor. Hastaların %90'ı bu şekilde geliyor. O yüzden çoğuna müdahale ediyoruz aslında. Müdahale ediyoruz demişken hocam bu tedavi seçeneklerinden de bir kısaca bahsedelim. Tabii şöyle anlatayım. Burada artık günümüzde ameliyat biraz eski moda kaldı. Ameliyathane kullanmadan çoğu işlemi yapıyoruz. Yani özellikle ben İstanbul'da hani ayaktan hızlı tedaviyle artık hani bilinen biriyim. En çok uyguladığım yöntem damar yapıştırma yöntemi. Tedavileri bu minvalde 4'e ayırabiliriz. Ameliyat dışındaki tedavileri. Burada bir yetmezlik durumu var. Bu bacağımızdaki damarımızda yüzeyel toplar damarda oluyor. Genelde hastaların %90 ve üstünde. Bu damarın bu yetmezliği yok etmekte o damarı tıkamaktan geçiyor. Bunun için ya ameliyatla çıkarıyorduk. Şimdi artık eskide kaldı dedim. 4 tane temel yöntem var. Hepsinin aslında görevi, hepsinin hedefi o damarı yok etmek, o damarı tıkamak. O yetmezlik olan damarı tıkadıktan sonra bacağımızın dolaşımını düzeltmek. Bunun için genellikle endovenöz yani damar içinden damarı tedavi eden modeller gelişmiş. 10 yıllar içinde yani zaten çoğu yeni aslında mazisi 10 ya da 20 yıl gibi düşünmek lazım. Ultrason eşliğinde bir iğneyle o hasta damara girilerek bir kateter yani özel bir cihaz bu damarın içine giriyor, ilerliyor, yetmezlik olan alanı yok ediyor. Hedef bu. Bunu 4'e ayırabiliyoruz. Termal yöntemler ve non-termal yöntemler. Yani ısı vererek yok eden ve ısı vermeyerek yok eden olarak. 2 tanesi ameliyathanede yapılıyor, 2 tanesi ameliyathane dışında yapılıyor. Ameliyathanede yapılan 2 tanesi lazer ablasyon. Yani lazer. İşte lazer önerdiğimiz zaman ameliyathanede ultrason eşliğinde o hasta damara girip lazer kateteriyle yakıyoruz o damarı. Isı vererek. Isı vererek yok oluyor. Bunu tabii ki tolere edemiyor hasta ağrıdan dolayı çünkü yüksek ısılı bir işlem. O yüzden sedasyon yani hafif bir anestezi alıyor ya da belden aşağısı uyuşuyor ki ben genelde sedasyonla yapıyorum.
belden aşağısını uyuşturmadan. Ya da radyo frekans yöntemi. Gene radyo frekans kateteriyle, yani cihazın adı aslında hani radyo frekans, gene orayı hızlıca ısıtıp bırakıyor ve orayı yapıştırıyor, kaçak olan yeri. Bu iki işlemi ameliyathanede yapıyoruz. Endovenöz işlem gene dakikalar için, yani çok kısa sürüyor ikisi de aslında. Ameliyat gibi komplike olmuyor, kanama riski yok, hasta açısından ciddi bir risk taşımayan yöntemler. Diğer iki tanesi ise işlem odasında, ofis ortamında yapılabilecek işlemler. Bunlardan biri gene ultrason eşliğinde iğneyle damara girilip özel bir kateterle kimyasal ablasyon, yani siyanoakrilat damar embolizasyonu, ki en sık yaptığım bu. O damarı içeriden yapıştırıyoruz, kaçak olan yeri. Japon yapıştırıcı siyanoakrilat, bütün dünyada Japon yapıştırıcısının da aslında ana maddesi. Orayı içeriden yapıştırıyoruz. Mekanik bir tedavi. Dolaşıma geçen herhangi bir şey yok. Hastanın Japon yapıştırıcısına alerjisi yoksa alerjen bir durum oluşturmuyor. Konforlu. Böyle riski oldukça düşük, minimal. Ve 2-3 dakika sürüyor işlem. Hemen ayağa kalkıp işine dönebiliyor. Bunlardan ikincisi, yani 3 tane anlattım, dördüncüsü de ultrason eşliğinde köpük tedavisi. Yurt dışında ultrason guided skleroterapi, yani ultrason yönetiminde skleroterapi ya da köpük tedavisi diye geçiyor. Gene iğneyle, özel bir kateterle ya da kateter olmadan direkt iğneyle kimyasal bir maddenin, çoğu zaman polidekanol o maddede, bir deterjan türevi, o damarı yok ediyor. Duvarına yapışıyor, orayı tahrip ediyor ve oranın kapanmasını sağlıyor. Bunda da herhangi bir acı hissetmiyor. Alerjimiz yoksa, genel kondisyonumuz uygunsa, çok yaşlı değilsek, böbrek yetmezliğimiz yoksa, kalp yetmezliğimiz yoksa, karaciğerimiz normalse bunu da tercih edebiliyoruz. Konforlu bir yöntem. Hemen ayağa kalkıp hasta gene gidebiliyor. Akabinde kontrole çağırıyoruz. Gene ultrasonuna bakıyoruz. Popüler olan aslında iki yöntem. Ameliyatsız tedavi seçeneği. Yani Sizin ameliyat, yaptığınız evet, yöntemler aynen. bunlar. Diğeri de tabii ki açık ameliyat değil ama anesteziye ihtiyaç duyuyor bu yöntemler ve ameliyathanede uyguluyoruz. Lazer ve radyo frekansı. Hocam peki o kateterle giriş yaptığınız noktada Evet. bir iz ya da bir dikiş oluyor mu? Nasıl? Olmuyor. İşe geri dönüyor dediniz ya, aynen. yapıştırma mı oluyor yine Tabii, derin dışında? iğne dediği, şöyle söyleyeyim, cilde iğne giriyor. Evet. Orayla bir işimiz yok, sadece giriş yeri oluyor. Hani bu kanüline diyorlar, öyle bir şey yani, girdi çıktı o kadar. Yani aslında çoğu zaman anjiyolarda kullanılan, yani kalp anjiyosunda kullanılan bir sistemi kullanıyoruz orada. Ama iz kalmaması gerekir. Kalırsa da çok minimal, yani nokta şeklinde kalır, öyle söyleyeyim. Evet. Dikiş, kesi, herhangi bir şey yok. Nüks oluyor mu? Yani tekrar ediyor mu? Şöyle söyleyeyim, şimdi kronik bir hastalık venöz yetmezlik. Nüks olmuyor, süper demek yanlış olur. Yanlış olur. Şimdi bütün kronik hastalıklarda nüks riski olduğu gibi venöz yetmezlikte tedavi olursanız, hangi yöntemle olursak olalım, kabaca %15 gibi bir nüks riski taşıyorsunuz 7 yıl içinde. Kilolusunuz, kilo veremediniz, uzun süre ayakta kalarak çalışmaya devam ettiniz. Sonrasında bazen varis çorabı öneriyoruz işlemden sonra, ayağın durumuna göre. Hareketli bir hayat süremezseniz %15 gibi bir nüks olasılığı var. Nüks ederse çaresiz değiliz. Gene bir şeyler yapıyoruz. Gene endovenöz, yani bu anlattığım yöntemlerle ameliyatsız gene işlemler yapabiliriz. Buradaki asıl sıkıntı, derin damarlarınızda sorunun olması bizi tedirgin eder. Yani derin yetmezlik olursa, ana taşıyıcı, ana sistemde yetmezlik gelişirse ilerideki gelişebilir. Onun tedavisi daha zor. O çok başka bir konu. Çoğu cerrah ameliyat etmek istemiyor. Ameliyatlar çoğu zaten çok az sayıda yapılıyor. Tecrübe bu anlattıklarıma göre daha az. Ama gene çaresiz değiliz o noktada da, öyle söyleyeyim. Hocam peki sosyal medyada bu varis için çoraplar, Rus kremleri vesaire Evet. vesaire o kadar çok reklamda dönüyor ki, Tabii. yanıltıcı olarak. Bunlar için o sizin de önünüze düşüyordur Evet, muhakkak. hepsini söyleyeyim Yorumunuz tek ne tek. hocam Tabii bu konu şöyle, için? şimdi kremle, yani topikal uyguladığınız herhangi bir krem olabilir, işte sülük diyeyim veya işte bir şeyler, hani çok fazla mesela sülük yaptırıyorlar, krem, onlarla geçmez net. Yani sülük
varisle hiç olmaz. Yani tavsiye etmiyorum. Şimdi Varisiniz patlar. yani tabii çünkü şimdi o hayvan yapışıyor o damara. Zaten hani kanla beslenen bir hayvan. Zaten yüzeyel bir damar bulmuş. Çok seviniyor. Yani onun için çok iyi bir şey aslında. Evet, besleyici. Orayı tabii ki emerken heparin veriyor. Ağzında heparin var. O da o hayvanın artık hayatı. Yani şimdi o heparin sizin kanınıza geçiyor. Kanı sulandırıyor. Varis hastalarının kanı sulanırsa, yani kan incelirse geri dönüş daha kolaylaştığı için biraz rahatlıyor ayakları. Ama ne kadar? 1 hafta, 2 hafta. Tabii ki bu hayvan bütün hastaya yetecek kadar heparin veremiyor. Yani örnek veriyorum, bir açık kalp ameliyatındaki gibi hastanın dolaşımına heparin geçmiyor. Ama bölgesel olarak rahatlıyor olabilir gerçekten. Çoğu hastaya da kötü geliyor. Artı enfeksiyon riski var. Enfekte olduktan sonra iyileşmesi daha zor. Çünkü orada bir staz, yani kanın geri dönememe durumu var. Durgun su gibi düşünelim. Nasıl bir bataklık, hani işte orası mikrop tutuyorsa orada da ciddi şekilde enfeksiyon Enfeksiyon, evet. gelişebiliyor. Kremine geçen hiç görmedim şimdiye kadar. Bir sürü yani geldi bana hasta, işte sürdük iyi, ama mümkün değil, imkansız. Onun dışında daha farklı şeyler de duydum ama yani bunların hiçbiri asıl ana kaçak, yani yetmezlik durumunu çözmedikten sonra sizin derdinize deva değil. Varis çorabı şöyle taktığınızda tabii ki bacağınızın basıncı düşeceği için ayağınız rahatlar. Semptomlarınız, yani şikayetleriniz hafifler ama çıkardığınızda kaldığı yerden devam eder. Tedavi edici değildir, palyatif, yani bir ek, hani ağrı kesici gibi düşünelim. Alırsınız, ağrınızı o an keser ama sizi tedavi etmez. Hocam çok teşekkür ederiz ya. Ben Vallahi teşekkür çok ederim. Güzel bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık sağlık. hocam. 8'de Sağlık'ta konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan ile varis oluşumunun sebepleri, tedavisi hakkında konuştuk. Oldukça güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.